Feel the power. Kürşat İhtilali. Milattan sonra 619 yılında Doğu Göktürk Devleti'nin başına Çuluk Han geçmiştir. Tahta oturan yeni hükümdar, devleti toparlamak maksadıyla kolları sıvadığı bir sırada 621'de Çinli eşi İçing Hatun tarafından zehirlenerek öldürüldü. Ardından tahta kurultayın seçimiyle ölen hükümdarın çok dirayetli olmayan kardeşi Kara Kağan geçti. Çuluk Han'ın oğulları ise amcalarının hükümdarlığını tanımayarak Çin İmparatorunun yanına gittiler. Makam sahibi oldular. Yanlış politikalar ve kıtlıkla beraber zayıflayan Doğu Türkleri 628'de bir iç karışıklığın içine düştü. Bunu fırsat bilen ve yükselmekte olan Tang Hanedanı Asya'nın iç kısımlarına doğru sefere çıktı. Başkent Chang'an'dan hücum emrini alan imparatorun güçleri Lingzhou, Shoufang, Yunzhou gibi şehirlerden harekete geçti. Kara Kağan, Çin ordularının kendi bulunduğu bölgeye doğru ilerlemesi üzerine Gobi Çölü'nün girişindeki bölgeye taşındı. 630 yılının ikinci ayında Çin orduları karşısında ağır bir mağlubiyet aldıktan sonra Kansu'nun kuzeyinde bulunan Demir Dağı'na kaçtı. Burada elçi göndererek Tang İmparatoruna bağlanacağı bildirilmiştir. Ancak kendisinin kuzeye kaçacağından şüphelenen Çin İmparatoru onun üzerine ordu gönderdi. Çin ordusu tarafından baskına uğrayan İl Kağan kaçmış ancak ordusu büyük kayıp vermiştir. İşbera Şad'ın yanına sığınan Kara Kağan, 630 yılında Çin komutanı tarafından yakalanarak Tang Hanedanlığı'nın başkenti Chang'an'a götürüldü. Böylece Çinliler Köktürk yurdunu istila etti. Türk obaları bir düşman boyunduruğuna girdi. Tarih 630'u gösterdiğinde Doğu Göktürk Kağanlığı bağımsızlığını kaybetmişti. Ardından Çinliler Sirba Kağan'ı kuklaları olacak şekilde Türk İmparatoru ilan ettiler. Çin sarayında olan Çuluk Kağan'ın iki oğlu Tuli ve Qi Shi Shuai belli bir yerden sonra bozuştu ve bizim Kürşat olarak bildiğimiz Qi Shi Shuai gözden düştü. Kürşat adı ilk kez Nihal Atsız'ın bir romanında bu prensin adının Türkçesi olarak düşünülmüştür. Kaynaklarda geçmeyen bu ifade Nihal Atsız'ın kalemiyle halkın ağzına dolanmış ve günümüze kadar gelmiştir. Yüzyıllarca tüm Asya'nın efendisi olan Türkler esaret altında olmanın utancını silmek için fırsat gözlüyor, kendilerine yeni bir lider arıyorlardı. Aranan isim ortaya çıkmakta gecikmedi. Bu kahraman Çuluk Kağan'ın oğlu, Kara Kağan'ın yeğeni Kürşad idi. 40 kişilik bir ihtilal ekibi kuruldu ve başına Kürşat getirildi. Türkleri esaretten kurtarıp yeniden istiklale kavuşturmak amacıyla kurulan ekip başarılı olursa, Kürşad'ın ağabeyinin oğlu Holoko'nun Hakan yapılması kararlaştırıldı. Bu sırada Çin'de 18. İmparatorluk hanedanı olan Tanglardan 2. İmparator Li Shihmin hüküm sürüyordu. İhtilalcilerin amacı Çin İmparatorunu kaçırmaktı. İmparator kaçırılır kaçırılmaz Türkler isyanı başlatacak, İmparator da saraydaki esir Türk liderleriyle takas edilecek ve ardından özgür oluncaya kadar savaşılacaktı. 639 yılının 1 Mayıs gecesi ekibin planları şöyleydi. Prens Li Qin bir gece sabaha karşı Shisheng Sarayı'ndan çıkacak, o sırada saray kapısı açık kalacak ve kapı nöbetçileri de çekileceklerdi. Qi Shi Shuai ve arkadaşları bu fırsattan istifade ederek saraya girecekler ve sonra doğrudan imparatorun oturduğu otağa koşup imparatoru esir edeceklerdi. Türk prensi zaten komutan rütbesinde olduğundan sarayın yakınlarına kadar dikkat çekmeden gelebilirlerdi. Kürşat ve çerileri planlanan gece harekete geçecekken aksilik olmuş ve o gece fırtına çıktığı için saray kapıları açılmamıştı. Kürşat eylemin iptalinin kendilerine zarar vereceğini kanaat getirip 40 askeriyle sarayı basıp hükümdarı kaçırmayı göze almıştı. Gerçekten de o gece 40 Türk asilzadesi Çin İmparatorluğu'nun sarayını bastı. Pek kanlı bir mücadele oldu. Yüzlerce Çinli 40 Türk karşısında can verdi. Türk ok ve kılıçları yıldırım gibi yağıyor, mızrakların değdiği yerden sütun gibi kan akıyordu. Sun Wukai'nin muhafızları o kadar çoktu ki biri ölünce yerine neredeyse 10'u geliyordu. Ardından imparatoru kaçıramayacağını anlayan Kürşat geri çekilme emrini verdi. Saray ahırlarına inip atlanan askerler önce muhafızlarını yarıp saraydan, sonra da sur kapılarından birini zorlayarak şehirden çıktılar. Çinliler Göktürk asilzadelerinin peşini bırakmadı. Kovalamaca kuzeydeki Wei ırmağına varıldığında vuruşmaya dönüşmüştü.
Kanlarının son damlasına kadar vuruşan Türklerden her dakika biri Bozkır'ın sarı toprağına düşüp can veriyordu. Son kalan Kürşat ise ataları Oğuz'un, Bumi'nin, İstemi'nin yağdığıyla son kez kılıcını savurup canını teslim etmişti. Girişim başarısız olmuş, Holoko güney bölgesine sürülmüş, tanklar ilerleyen yıllarda topraklarını da genişletmişti. Ama 639 yılının karanlık ve fırtınalı gecesinde yaşanan bu olay Türklere ilham verirken Çinlileri kalplerinin derinliklerine kadar titretmişti. Ardından Türkler yeniden bağımsız olmak ve Asya'nın efendisi olmak için kılıçlarını kınlarından çıkarmışlardı. Kanalımıza abone olmayı ve sorularınızı yorum kısmında belirtmeyi unutmayınız. Ayrıca destek olan Instagram sayfalarına da teşekkür ederiz. Sesleri ve barut kokuları arasında muzaffer bir general olarak şehre girdi. Oradakiler artık yeni bir imparatorluğun doğuşuna tanıklık ediyordu. Bir çağ kapanmış, yeni bir devran döner olmuştu cihanın üstünde.